Artagan, faizlerin tarihin en düşük seviyelerine gerilediği, Türk lirasının değer kazandığı, işsizliğin azaldığı, aynı zamanda vatandaşın belini büken ÖTV gibi vergilerin ortadan kalktığı bambaşka bir Türkiye vaat ediyor. Amerika'da insanlar nasıl yaşıyorsa, Avrupa'da insanlar nasıl yaşıyorsa, Türkiye'de de o şartlarda yaşanacak. Artagan, şimdiye dek hiç yaşamadığımız bir bolluğun kapılarını açıyor. A'dan Z'ye, 7'den 70'e kimseyi ıskalamayacak bir bolluk ve sadece 2 yıl içinde. Çözümlerin değeri sıklıkla ortadan kaldırdıkları sorunla ölçülür. İçinde bulunduğumuz çağa, iletişim çağı adı verilmesine yol açan cep telefonları neden bu kadar muazzam bir çözümdür? Çünkü mobil telefonlar, uzak yerleşimler arası kablolama maliyetlerini ortadan kaldırdığı gibi insanlar arasındaki erişim bariyerlerini de ortadan kaldırmıştır. Cep telefonları evriminin ikinci halkası olan akıllı telefonlarsa bizleri aynı anda bir bilgisayar, bir müzik çalar, bir oyun konsolu ve bir de fotoğraf makinesi taşımaktan kurtardığı için değerli bir çözümdür. Sorun ne kadar büyükse çözüm de o kadar değerlidir. Artagan'ı değerli kılan da ortadan kaldırdığı sorunun büyüklüğüdür. Değeri 2 trilyon lirayı aşan muazzam büyüklükte bir sorun. Kayıt dışı ekonomi ve finansal sistem dışındaki para. OECD ölçümlerine göre 36 üye ülke arasında en yüksek kayıt dışı ekonomiye sahip ülke Türkiye ve 1,4 trilyon lirayı bulan kayıt dışı ekonominin büyük bölümü vergilendirilmiyor. Kayıt dışı ekonominin başlıca sebepleri kaçakçılık, uyuşturucu ticareti, naylon fatura, hayali ihracat, vergi kaçakçılığı ve elbette yolsuzluk gibi kanun dışı faaliyetlerdir. Ancak kayıt dışı bunlarla sınırlı değil ve adeta bir kanser gibi toplumun her hücresine yayılmış durumda. Bir kişi kayıt dışına çıktığında bundan büyük oranda kâr eder. Binlerce kişi çıktığında binlercesi de kâr eder. Ama milyonlarca kişi kayıt dışına çıkarsa işte o zaman kayıt dışına çıkanlar da dahil herkes kaybeder. Türkiye'de kendi bindiği dalı kestiği böyle bir dönemden geçiyor. Bizi kayıt dışında rekortmen yapan en büyük etken devletin bu yozlaşmaya karşı etkili bir önlem geliştirememesi. Siyaset yarım asır boyunca yolsuzlara, rantçılara geniş otobanlar döşerken kayıt altındakileri ise dar bir şeride sığdırdı. Ve devlet bu adaletsizliği başka bir adaletsizlikle, dolaylı vergileri arttırarak bertaraf ediyor. Gelir vergileri yüksek, sigorta primleri yüksek, üstüne üstlük dolaylı vergiler de çok yüksek. Bu durumda ne bekleriz? Türkiye'nin en çok vergi geliri toplayan ülke olmasını bekleriz. Ancak durum tam tersi. Ülkelerin vergi yükü basit bir formülle ölçülür. Vergi geliri, sigorta primleri bölü gayri safi yurt içi hasıla. Türkiye, %25 oranındaki vergi hasılatıyla 36 OECD ülkesi arasında en düşük vergi gelirine sahip 5. ülke. Rekor seviyedeki dolaylı vergiler, yüksek gelir vergisi oranları ve yüksek sigorta primlerine karşın. Türkiye, vergi geliri üretemiyor. Türkiye'de iyi işleyen bir mali sistem yok. Vergi tabanı eğip hakkaniyetli bir vergi sistemi de geliştiremiyoruz. Ve devlet sorumsuz kamu harcamalarını finanse etmek için vergileri arttırdığında da bu sistem daha da çarpıklaşıyor. Bir başka sorun da devletin caydırıcı ya da önleyici olmak yerine cezalandırıcı olmayı tercih etmesi. Dünya cezalandırmak yerine caydırıcı bir devlet anlayışını tercih ederken bizde maalesef tersine bir gidişat söz konusu. Kayıt dışının yüksek olması bir diğer sorunu daha tetikler. Finansal sistemin dışındaki para. Merkez Bankası raporları ve araştırma verilerine göre finansal sistem dışında 150 milyar dolara yaklaşan bir stok bulunuyor. Ve bunun sonucunda bankacılık sisteminde oluşan yüzlerce milyarlık mevduat açığı yurt dışından borçla kapatılıyor. Yurt içinde toplanan mevduat yeterli olmadığı için gerekli olan kredi talebi yurt dışından alınan borçlarla karşılanıyor. Örnek vermek gerekirse Türkiye'deki büyük çaplı yol ve köprü projelerinin neredeyse tamamı
yurt dışından alınan borçlarla yapılmıştır. İşte bu nedenle son 15 yılda toplam dış borcumuz yaklaşık 275 milyar dolar arttı. Son 15 yılda dış borç için yaklaşık 150 milyar dolar faiz ödedik. İşte bu dış borç ve dış borcu ödediğimiz faiz de sürekli olarak dövize karşı bir talep yarattı. Bunun sonucunda da döviz kurları sürekli olarak yüksek kaldı. Türkiye bir kuruş borca ihtiyaç duymayacak kadar zengin bir ülke. Mutlu, zengin ve güçlü bir Türkiye için ihtiyacımız olan her şeye sahibiz. Biz yoksul bir ülke değiliz. Biz yoksul olduğuna inandırılan bir ülkeyiz. Bizi buna inandırıyorlar ki yoksulluğu kader olarak benimseyelim. Hesap sorma ihtiyacı hissetmeyelim. Bizi azla yetinmeye alıştırıyorlar ki Avrupa vatandaşları bizden 10 kat daha zenginken biz oralara nasıl varırız bunun arayışına girmeyelim. İşte Artagan bu arayışın sonucudur. Artagan bir nakitsiz toplum dönüşümüdür. Sokaktan alınan simidin bile temassız kartlarla yapıldığı, tüm para transferinin bankacılık sistemi üzerinden geçtiği, çek senet gibi vadeli kağıtların akıllı sözleşmelerle ikame edildiği bir ekosistemdir. Nakitsiz topluma geçiş özellikle İskandinav ülkelerinde tüm hızıyla sürüyor. İsveç 2025 yılı itibariyle nakit kullanımını kaldırmayı planlıyor. Dünyanın bir diğer ucunda Hindistan'da ise yüksek değerli banknotlar tedavülden kaldırılarak dolaşımdaki nakit paraya sınır getiriliyor. Bu uygulamaların sebebi dijital ödeme yöntemleriyle kayıt dışı ekonomi arasında direkt bir bağlantı olması. Kişi başına düşen dijital ödeme oranı yükseldikçe kayıt dışı ekonomi de düşüş gösteriyor. Bu tablo gelişmiş ülkelerle az gelişmiş ülkeler arasındaki farkı da ortaya koyuyor. İsveç, Norveç ve Danimarka gibi ülkelerin nakitsiz topluma geçişiyle Türkiye'nin geçişi arasında çok önemli bir fark var. Bu ülkelerin Türkiye kadar büyük kayıt dışı ekonomileri yok. Yastık altı veya yüksek işsizlik gibi sorunları yok. Kişi başına düşen milli gelirleri Türkiye'nin tam 6 katı. İsveç için bu dönüşüm hayatı kolaylaştıran yenilikçi bir adım. Ancak Türkiye için bu adım yaşam standardını Avrupa seviyesine yükseltecek kadar büyük bir potansiyele sahip. Nakit kullanılan ekonomilerin genel sorunu ölçülemez oluşudur. Çünkü nakit kullanımı herhangi bir iz bırakmaz ve mali denetimde kör noktalar yaratır. Kayıt dışı ekonomide bu karanlık ve kör noktaları kullanır. Nakit para ortadan kalktığında kayıt dışının, yolsuzluğun beslendiği kör noktalar ortadan kalkar ve para hareketlerini anlık olarak izleme olanağına erişiriz. Finansal kuruluşlarla oluşturulacak veri paylaşım ağıyla ülkedeki tüm para hareketleri Artagan adını verdiğimiz bu merkezde toplanır. Artagan, Gelir İdaresi Başkanlığı olarak adlandırdığımız kurumun 21. yüzyıl versiyonudur. Artagan, şehrin karmaşasından uzakta ve içinde binlerce maliye uzmanı, finansal suç ve yazılım uzmanının çalıştığı korunaklı bir kampüs alanında yer alır. Kampüsün metrelerce altındaysa Türkiye'deki tüm para hareketlerini derleyen bir sunucu tarlası bulunur. Bu sunucular kredi kartları harcamaları, bankacılık işlemleri, menkul ve gayrimenkul yatırımları gibi tüm para hareketlerini derleyerek Türkiye'nin ekonomik veri tabanını oluşturur. Artagan'a ulaşan milyonlarca veri anında işlenerek 83 milyonun mali tablolarını oluşturur. Gelirler, giderler, borçlar, yatırımlar, kredi limitleri ve vergi dilimi gibi pek çok verinin yer aldığı eksiksiz ve anlık olarak güncellenen bir mali tablo. İstatistik ve gerçek verinin farkını anlatan meşhur bir söz vardır. İstatistik, bir tam tavuk yiyen adamla bir aç adamı yarımşar tavuk yemiş 2 adam olarak gösteren bilim dalıdır diye. Artagan ise 83 milyondan gelen verilerle çok daha gerçek bir Türkiye resmi çiziyor. 83 milyondan derlenen bu veriler, gelire dayalı adil bir vergi sistemi inşa etmemizi sağlayacak. Tüm para hareketlerini kayıpsız bir şekilde derleyebilirsek, o zaman asgari ücretli tıpış tıpış vergi öderken, gücü yetenin devleti dolandırdığı bu adaletsiz düzen de sona erer. Yaptığımız hesaplamalar, Artagan'ın bugünkünden daha düşük vergi oranları ve daha düşük sigorta primleriyle daha fazla kaynak üretebileceğini gösteriyor.
Artagan'ın ilk aşaması nakitsiz toplum sürecine geçmektir. Bu süreç temel olarak birkaç adımdan oluşur. Tüm nüfusun bankacılık sisteminde kaydının oluşması, esnaf ve işletmelerin akıllı post cihazları ve mobil ödeme yöntemleriyle donatılması, ilgili kamu ve yerel yönetimlere eğitim verilmesi, toplumu bilgilendirici yayınların yapılması, finansal kuruluşların dijital altyapılarının Artagan'la entegre hale getirilmesi, nakitsiz toplum için gerekli hukuki altyapının oluşturulması ve sonunda nakit paranın geri çağrılarak dijital varlıklara dönüşmesi. Artagan gerçekleştiğinde kalpazanlık, naylon fatura, vergi kaçırma, kaçakçılık, kaçak işçi çalıştırmak gibi Türkiye'nin ekonomisini dinamitleyen pek çok suç imkansız hale gelecek. Kayıt dışında çalışan 10 milyona yakın kişi ve sayıları 5 milyonu bulan sığınmacılar kayıt altına girecek. Finansal sistem dışındaki para stokunun finansal sisteme çekilmesi, ihtiyatlı bir senaryoda bile devlet bütçesine 300 milyar liralık bir katkı sağlarken, finansal sisteme de 500 milyar liranın üzerinde bir ek mevduat hacmi sağlayacak. Artagan'ın devlete sağlayacağı 300 milyar lira öyle büyük bir kaynak ki şimdiye dek yanına bile yaklaşamadığımız pek çok hedefi gerçekleştirme olanağı bulacağız. EYT sorununun çözümü yıllık 15 milyar lira. Otomobilde ÖTV'nin kaldırılması yıllık 17 milyar lira. İhtiyaç sahibi 2 milyon gence aylık 750 lira gençlik maaşı, yıllık 18 milyar lira. Milyonlarca öğrenciye aylık 500 lira karşılıksız burs, yıllık 24 milyar lira. Akaryakıttaki vergi oranı düşürülmesi, yıllık 30 milyar lira. Düşük gelirlere indirimli doğalgaz ve elektrik, yıllık 10 milyar lira. Her yıl 2 büyük altyapı projesi, yıllık 20 milyar lira. 100 bin yeni öğretmen kadrosuyla yeni bir eğitim seferberliği, yıllık 10 milyar lira. Her yıl 5 bin girişimciye 1 milyon liralık hibe, yılda sadece 5 milyar lira. Ve henüz bu 300 milyar liranın yarısını bile kullanmadık. İşte 300 milyar lira bu kadar büyük bir kaynak. Artagan'ın devlet gelirlerini arttırmanın yanı sıra bankacılık sistemine sokacağı 500 milyar liranın üstündeki mevduatla Türkiye'de mevduatlar ilk kez kalıcı olarak kredi talebinden daha fazla hale gelecektir. Bizi öyle bir ekonomiye alıştırdılar ki aylık 0,70 faiz oranı ile verilen krediyi ucuz kredi sanıyoruz. Oysa gerçekte bu astronomik bir faiz oranı. Bu orandan 300 bin liralık bir konut kredisi alırsanız 10 yıl boyunca ayda yaklaşık 3.750 lira ödemeniz gerekir. Peki faizler kalıcı bir şekilde gelişmiş ülkelerin seviyesine indiğinde ne olur? Aynı krediyi daha uzun vadelerle ve aylık sadece 1500 liralık ödemelerle alabilirsiniz. Artagan'ın sağlayacağı en önemli kazanımlardan bir tanesi Türkiye'yi öngörülebilir ve stabil bir ekonomiye kavuşturmak olacaktır. Öngörülebilir bir ekonomi faizlerin düşmesine, yatırım iştahının artmasına ve dolayısıyla Türkiye'nin el değmemiş pek çok potansiyelin açığa çıkmasına zemin hazırlayacaktır. Artagan Türkiye'ye şimdiye dek hiç yaşamadığı bir bolluk vaat ediyor. Buna inanmanın oldukça zor olduğunu biliyorum. Ancak bu zorluk Artagan'dan dolayı değil, siyasetin bizi alıştırdığı vasatlıktan kaynaklanıyor. Asıl inanması güç olan Avrupa'nın en büyük kara parçası olan Türkiye'de kişi başına düşen milli gelirin 8.500 dolarda kalmasıdır. Asıl inanması güç olan turizmden enerji kaynaklarına, verimli tarım alanlarından lojistik avantajına kadar her şeye sahip olan Türkiye'de fakirliğin hüküm sürmesidir. Ancak Artagan yalnızca ileri demokrasilerde başarıya ulaşabilecek bir çözüm. Bunun için de Türkiye'ye hiçbir fayda sağlamayan bu yönetim sisteminin terk edilip 21. yüzyıla yakışır bir kuvvetler ayrılığı tesis etmemiz gerekiyor. Adalet mülkün temelidir. Kuvvetler ayrılığı da adaletin teminatıdır. Peki adalet neden bu kadar önemli? Çünkü adaletin olmadığı yerde bereket de olmaz. O nedenle bizim en önemli misyonumuz, bu ülkeye bırakacağımız en önemli miras, devleti kim yönetirse yönetsin, işleyecek bir sistem inşa etmektir. Kuvvetler ayrılığına dayanan, birbirini denetleyen, milletine hesap veren, kurumların üzerinde yükselen çağı yakalamış bir sistem. Ancak bu sayede devlet ve toplum arasında yeniden bir güven bağı oluşturabiliriz. Biz bu güven ortamını oluşturmak için iktidarın keyfine göre dağıttığı bir adalet değil, siyasetin bile el süremeyeceği bir adalet istiyoruz.
Böylesine büyük bir dönüşümü gerçekleştirmek için öncelikle toplumun kurumlara ve adalete olan güvenini sağlamak zorundasınız. Bu sebeple Artagan, siyasetin kendine araç edinemeyeceği güçlü ve bağımsız bir kurum olarak tasarlandı. Ancak bu sefer de şu sorun ortaya çıkıyor. Artagan ülkedeki tüm mali sistemi denetleyebiliyor. Peki Artagan'ı kim denetlemeli? Bu sorunun çözümünde pek çok yazılım mühendisi ve blok zinciri uzmanı ile birlikte çalıştık. Ve sonuçta kimsenin kötüye kullanamayacağı, kuvvetler ayrılığına dayalı yepyeni bir çözüm geliştirdik. Bu mekanizmayı basitçe şöyle ifade edebilirim. Bir nükleer füze ateşlemek için birden fazla anahtarı aynı anda çevrilmesi gerekir. Artagan'ın işleyişi de birden fazla anahtarla korunuyor olacak. Bir anahtar Maliye Bakanlığı'nda, bir anahtar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, bir anahtar Bankalar Birliği'nde, bir anahtar da belki yönetimde şeffaflığı savunan bir sivil toplum kuruluşunda. Kuvvetler ayrılığını kaç adet anahtarla tesis etmek isterseniz o kadar anahtar üretebilirsiniz. Bu ne sağlayacak? Birincisi Artagan sadece milletin ortak çıkarı için çalışacak. Yani hiç kimse bu sistemi kendi kişisel çıkarları için kullanamayacak. Ve kimse milletten gizli bir iş çeviremeyecek. İkincisi de tüm veriler şimdiye dek geliştirilmiş en yüksek seviyede korunacak. Veriler yok edilemeyecek veya değiştirilemeyecek. Her bir Türkiye vatandaşı bilecek ki bu ülkede adaletli bir ekosistem var ve insan eliyle bozulamayacak kadar da sağlam. Artagan, A'dan Z'ye, 7'den 70'e herkesi kalkındıracak bir ekosistem vaat ediyor. Vergisini ödeyen milyonlarca işçinin, asgari ücretlinin, kamu çalışanlarının ve pek çok iş yerinin üzerindeki vergi yükü azalacak. Devlet her bir vatandaşının derdini bilecek ve kimseyi darda bırakmayacak. Ama en önemlisi de artık geleceğe korkuyla değil, umutla bakacağız. Yarınlara umutla bakmak ve çocuklarımız ne yapacak diye gelecek korkusu duymadan yaşamak. İşte en büyük zenginlik budur.